Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Dostlar, ben Tugay, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Blue Protocol Mobile Çin sürümüne girme fırsatı buldum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim kanalımı ufaktan izleyenler de bilir, ben render programlarına videolarımı atmıyorum. Showcase'in trailer'ın üzerinde de konuşmuyorum asla. Kendi oynadığım oyunları sizlere göstermeye çalışıyorum. Zaten ben bu işten de para kazanıyorum. Bunu da videonun başında belirteyim. Öncelikle Blue Protocol nedir, bundan bahsedeyim. Sonra karakter oluşturma ekranındayız. Bunu göstereyim, oyuna geçelim, biraz oynayalım. Duruma göre bakılır sonrasına. Blue Protocol Mobile anime grafikli, aksiyon odaklı bir mobil MMORPG oyunudur. Dediğim gibi PC versiyonunda bağımsız. PC oyunları oynamadığım için o sürümleri beni ilgilendirmiyor. Oyuncular açık dünyada görevler yaparlar, zindanlara girerler, boss savaşlarına katılır ve karakterlerini geliştirirler. Oyunun asıl öne çıkan özellikleri ise gerçek zamanlı aksiyon savaş sistemi vardır. Açık dünya keşfi ve görevler oyun içerisine entegre edilmiştir. Çoklu oyunculu raid sistemi vardır ve farklı sınıflar karakter özelleştirme sistemi de oyun içerisine entegre edilmiş. Fakat şunu söyleyebilirim. Kısaca Genshin Impact 2, Crystal of Atlan 2 dediğimiz gacha sistemine sahip bir anime MMORPG'sidir. Yani karakterleri de görebiliyorsunuz zaten. İlk baştan kendini hemen hissettiriyor. Ama rastgele bir tane seçelim. Sizler de karakterleri görmüş olun en azından. Crystal of Atlan 2'yi de oynamama sebeplerinden bir tanesi de budur. Kesinlikle budur yani. Animenin çok yoğun olmasıdır. Gacha sisteminin çok yoğun olmasıdır. Bu güzel oldu. Biraz daha mavi yapabiliriz saçını. Bilmiyorum yani. Son zamanlarda çıkan oyunların hepsi bu tarz. Yani anime tarzı. Bilmiyorum, tutuyor mu tutmuyor mu ondan da emin değilim. Ben Crystal of Atlan'ın Türkiye'de dahil, yani globalde dahil çok tuttuğunu zannetmiyorum. Yani oynayan var mı bilmiyorum. Belki vardır ama ileriki seviyede gold yetmediği için bırakacaktır. Çünkü sürekli, nasıl diyeyim, yani para vermeniz gerekiyor oyuna. Bir yerden sonra gold'unuz yetmediği için. Ya karakter oluşturma ekranı güzel aslında. Beğendim diyebilirim. Çok da fazla uzatmaya gerek yok karakter oluşturma ekranını. Bu şekilde bir karakterimizi oluşturmuş olduk. Oyunun global betası da yakın zamanda geliyor bu arada. Karakter oluşturma ekranını aslında ben daha önce oluşturmuştum aynı karakteri, ama sizlere de göstermek istedim karakter oluşturma ekranını sadece. Orada arada çünkü bir trailer var. Onu geçmek adına böyle bir şey yaptık. Buradan ise oyun başlangıcında hemen itemlerinizi alabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi şuradan hemen bir bakalım üstümüze başımıza. İtemlerimizi giyelim, var olan itemlerimizi. Tabi hangi karakteri seçtiğimi bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Oyunda 8-9 farklı sınıf var. Üstümüzü de giydiğimize göre oyunda Çince olduğu için dediğim gibi yani şu şekilde ön kayıt ödülleri de var. Yani mount falan da veriyor. Büyük bir ihtimalle bu globalde de vardır. Onu da söyleyeyim. Kostüm parçaları veriyor oyun, çok fazla sizlere kostüm parçaları hediye ediyor. Onu da söyleyeyim. Onun dışında genel anlamda biraz pingimiz yüksek. Pingimiz yüksek olduğu için de buradan da bir isim istiyor. Tageksiz yazdık hemen. Okey dedik. Olmuyor mu? Şöyle yazdık o zaman. Niye olmuyor ki yani? Böyle yazdık. Okey. Biraz da oyunun sesini kısalım. Bizim sesimiz de bastırmasın bizi, render almadığımız için. Büyük bir ihtimalle şuradan kısabiliriz diye düşünüyorum. Aynen, şuralar büyük bir ihtimalle oyunun sesidir. Konuşma sesleri falandır. Şöyle birazcık aşağıya atalım. Müzik sesini zaten ben kapattım. Okey, şimdi görevimize gidelim. Kontroller güzel. Sadece dediğim gibi biraz pingimiz yüksek. Onun dışında başka bir şey yok. Oyuna nasıl girebileceğiniz yönünde de şöyle söyleyeyim. Aslında VPN ile giriliyor ama her VPN de çalışmıyor. Bendeki VPN de şu anki kullandığım VPN ücretli bir VPN. Zaten ben eşyaları giydim. Pek de göstermesine gerek yok. Konuşalım. Yine görevleri alıp verelim. Oyunun global betası sanırım bir hafta 10 gün içerisinde çıkacak. Yani ona katılır mıyım? Büyük bir ihtimalle katılmam ya. Yani net söyleyeyim, katılmam. Çünkü anime şeysi çok yoğun oyun içerisinde. Tarzı diyeyim. Çok yoğun. Sevmiyorum abi. Yani bunu bekleyeceğime inan Final Fantasy 14 Mobile beklerim yani. Bir de ben aslında daha farklı oyunlar da oynuyorum. Basit tarzında dediğimiz mobil MMORPG oyunlarını oynuyorum ama
Yani hepsini de paylaşmıyorum. O kadar söyleyeyim. Çünkü bak mesela bu oyunu oynadıktan sonra bir tane oyun var, gidip ona gireceğim ama çok basit tarzda yapılmış bir mobil MMORPG. Onları da paylaşma gereği duymuyorum. Ama bu oyunu mutlaka Türkiye'de bekleyen vardır. Yani hani ben beklemiyor olsam bile bu oyunun mutlaka Türkiye'de bir alıcısı olur. Çünkü Genshin Impact oynayan da Türkiye'de çok olduğu için bunun o alıcısı olacaktır yani. Tabii pay to win'lik durumu nedir ne değildir, şu an mağazada ne satılıyor ne satılmıyor bilmediğim için. Bir de zaten şöyle bir şey var oyun içerisinde. Bu global sürüm olmadığı için her şey global sürümde çok daha farklı olabilir. Yani genelde öyle oluyor. Yani Çin sürümü globalden çok bağımsız bir sürüm. Buraya çünkü WeChat'te QQ ile yine girdiğiniz için, QQ zaten bilmeyenler varsa Tencent Games'ındır. Yani Çin'de o yüzden çok yoğun kullanılıyor. Aha. Bu da ultimiz. Güzel. Yani karakterimiz. Biraz da Price gibi can basıyor galiba. Aynen, biraz da bizimki Price tuzaklı galiba. Baksana skill'lere. Yok abi. Yani sisteme baksana yani. Aynı Crystal of Atlan 2 yani bak. Yani bilmiyorum. Pek hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. İlk izlenim olarak kötü. Gerçekten kötü. Yani şu oyun durulalı sanırım üzerinden 4-5 yıl geçti değil mi? Ha, bu şekilde sizlere kostümler veriyor işte. Tabii bu global sürümde olur mu bilmiyorum. Oyunu dün de oynadım bu arada. Başka bir karakterim de vardı. O yüzden aslında bazı karakter oluşturma ekranlarını şey yapamadık. Gösteremedik size. Ama yine de genel anlamda oyun bu şekilde işliyor. Yani ben bir beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok yoğun anime odaklı. Hiç sevmediğim bir tarz zaten benim. Çünkü niye sevmiyorum abi, MMORPG'de ya yapılabilir ama bu şekilde çok her şeyi, karakterini, anime, oynanışını, gacha, her şeyini animeye bağladığın zaman yani buna MMORPG demenin bir anlamı yok ki yani. Tamam, anime MMORPG'si de diyebiliriz ama ya bilmiyorum abi, ben bu anime olayının çok artık abartıldığını düşünüyorum. Hani tamam, globalde insanların ilgisini çekiyor evet ama Türkiye'de çok böyle anime tarzı oyunların ilgisinin, yani ilgi duyulduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'de. Anime izleyen bile artık azdır ya. Var, anime izleyen Türkiye'de de var ama oyunlarla ilgi duyan insanların az olduğunu düşünüyorum ben. Buradan sonra da açık dünyaya çıkıyorsunuz. Orada belirli görevler yapıyorsunuz. Gerisi sizi şehire atıyor. Birkaç tane raid sistemi var oyun içerisinde şu anda. Oradan itemler falan düşüyor. Oralara da biraz bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Dediğim gibi benim oynayabileceğim ve beklediğim bir oyun değildir. Kesinlikle oynamam. Yani çok yoğun anime tarzı grafiklere sahip olduğu için. Burada da şehir tanıtımını yapıyor ama Çince, buraları geçelim. Burada birkaç tane görev var. Mob mekaniklerini falan görürsünüz hem. Onları göstermiş olurum sizlere. Ondan sonra da bitiririz. Duruma göre bakarız. Şurada birkaç tane mob görevi vardı. Ya baksana, şöyle baktığın zaman oyuna girdiğinde hiç der misin buna Blue Protocol? Şöyle baktığında bir bak, Genshin Impact 2 yani. Veya Genshin Impact. Var mı bir değişiklik? Dünyası bile aynı yani. Tasarım bile aynı hemen hemen. Yani şunlardan 3 tane kesmemizi istiyor. Baksana abi. Oynanışa bir bak. Sence bunun Genshin'den bir farkı var mı? Bence hiçbir farkı yok. Yani bu oyun niye 5 yıl beklemiş? İnsanlar bu oyunu neden 5 yıl boyunca beklemişler? Nesini beklemişler? Bunu şu an mesela anlayamadım yani. Bilmiyorum, ben şu an 5 yıl boyunca bunu mu yapmışlar? Bunu anlayamadım sadece. Sadece burayı anlayamadım. 5 yıldaki çıkan oyun bu mu yani? Bunu anlamadım. Ya bence Genshin oynamanız daha iyi. Şu an ben oynayacak olsam, bu oyun yeni çıkıyor ya. Yani var olan Genshin oyununu oynamam. Yani hiç oynamadıysam Genshin oyununu, benim için daha iyidir yani. Çok net söyleyeyim. Genshin oynamam benim için daha iyidir. Tabi bilmiyorum, şimdi oyunu bekleyenler de gelecek buraya şey diyecek. Ya şöyle işte, ya böyle işte. Ya bırakın abi, şöylesi böylesi mi var? Adamlar Showcase'in trailer'ın üzerine konuşuyor ya. Böyle de bir skill ağacı var. Skill ağacı aşağıya gittikçe gidiyor abi.
Hepsini açabilirsiniz gerçi. Hepsine şeyiniz yeter. Bak buradan can çekiyorsun. Zaten resimde gösteriyor abi. Pek Çince bilmemize gerek yok. Skill'i vurduğumuzda büyük bir ihtimalle buradan can çekiyoruz. Karakterimiz can çekiyor. Biraz daha ileriye gidebiliriz isterseniz. Ya biraz daha ileride bir tane de mini boss savaşı var. Onu da sizlere göstereyim, bitirelim. Genel anlamda dediğim gibi sizlere Crystal of Atlan 2 oyunu geliyor. Ya tabii ben Final Fantasy 14 Mobile'de oynadığım için şöyle söyleyeyim. Abi ben bu oyunun raidine de girdim bu arada. Boss savaşına da girdim. 40 level 我没演化， boss raidine de girdim. Şunu söyleyebilirim genel anlamda. Şunu da keselim, bitirelim videoyu. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Ne oynanış anlamında, ne mekanik anlamında Final Fantasy 14 Mobile'in yanından bile geçemez abi. Bak çok net söylüyorum. Yani Final Fantasy'de öyle bir vuruş hissiyatı mekaniği var ki şimdi onu da oynadığım için söyleyeyim. Yani İnanılmaz bir olay. Özellikle o 8 parti girdiniz. Bunda 5 parti girdik. Dün akşam 5 parti girdim. Raid'i 5 partiydi. Bilmiyorum 8 partisi var mıdır? Harita görünümünü de göstereyim mi sizlere? Harita evet çok geniş bir haritaya sahip. Yani genel anlamda. Ama emin olun Final Fantasy 14 Mobile'ın haritası bununkinden daha büyük. Belki şu bulutlu alanlar açılabilecektir bilmiyorum ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Final Fantasy'ye göre daha küçük bir haritası var. Oynanış anlamında, mekanik anlamında MMORPG olarak baktığım zaman kötü. Çünkü yani daha çok dediğim gibi open world Genshin tarzını seven insanların ilgisini çekebilecek düzeyde bir yapım yani. Baksana aynı Genshin Impact yani şu şekilde karakterin farklı olduğuna bakma. Bu tasarımın aynısını Genshin'de de yaparsın. O yüzden dediğim gibi benim oynayabileceğim bir oyun değil. Ama ufak da olsa oyunu görmüş oldunuz. Ben de görmüş oldum oyunu. 2 gün oynadım. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. MS zaten sol altta 200. Bu haliyle zaten hiç oynanmaz. Bakacağız yani önümüzdeki oyunlara. Görüşmek üzere efendim.